Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Yeni bir konuyla beraber karşınızdayım. Yeni konumuz 8. sınıfın fen bilgisi dersinin ilk konusu mevsimler konusu. Mevsimler konusuna hemen başlamadan önce bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Bilgilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Örneğin hangi bilgimizi? Dünyanın şekli konusunu açığa kavuşturalım. Elimize bir mikrofon aldığımızı varsayalım. Mikrofonu aldık, sokağa çıktık. İnsanlara sorduğumuz zaman dünyanın şekli nedir dediğimiz zaman muhtemelen bize şöyle cevaplar girebilir. İşte dünya e, yuvarlaktır, döner veya küresel bir dünyada yaşıyoruz şeklinde cümlelerle karşılaşmamız mümkündür. Peki cevaplar doğru mu? Cevaplar tam olarak aslında doğru değil. Dünyayı biz ne olarak düşünebiliriz? Aslında küresel midir? Evet, küreseldir. Küresel. Küresel demek aslında ne demektir? Tam bir küre anlamına gelmiyor. Küreye benzer anlamında. Mesela oynadığımız topların şekli küre şeklindedir. Bu şekliyle baktığımız zaman dünyanın hemen şeklini izah etmeye çalışalım. Öncelikle dünyanın tam ortasından dünyayı iki eşit parçaya bölen bir hayali çizgimiz var. Biz bu hayali çizginin adına ne diyoruz arkadaşlar? Hemen buraya yazdım. Ekvator çizgisi ne yapıyoruz? İsmini veriyoruz. Ekvator çizgisi dünyayı iki yarı küreye ayırır. Bu yarı kürelere baktığımız zaman üstte kalanlara biz harita bilgisinde az çok bildiğimiz için ne diyoruz? Kuzey yarım küre diyoruz. Aynı zamanda Türkiye nerede, hangi yarım kürede bulunuyor sorusu bilmemiz gerekiyor. Türkiye kuzey yarım kürede yer alan bir ülke. Evet, altta kalan kısma ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Güney yarım küre ismini ne yapacağız? Vereceğiz. E, Mesela bir top gibi düşünün dünyayı. Küreye benziyor gibi düşünün ama küre değil. Dünyanın en üst ve en alt noktalarına biz kutup noktaları diyoruz. Bir topu aldınız, bir topun en üst ve en alt noktalarından bir kuvvet uyguladınız. Bir kuvvet uyguladığınız zaman ne olacaktır? Top yanlardan dışarıya tıpkı bu oklarda görüldüğü gibi dışarı doğru şişkinlik yapacaktır. Bunu bizim modelimize uyarladığımızda dünya kutuplarından basıktır. Kutuplarından basık olduğu için ekvatordan dışarı doğru şişkin bir şekli vardır. Biz dünyanın bu şeklini arkadaşlar mutlaka bunu bileceğiz. Geoid şeklini adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Dünyanın kutup noktaları tam böyle bir dairesel bir dönme yapmıyor da sanki böyle biraz düzlenmiş gibi. Bu düzlenme yüzünden aslında hani biz diyoruz ya kutup bölgeleri 6 ay gece 6 ay gündüz şeklinde bu dünyanın şeklinin buna etkisi çok fazla diyeceğiz. Evet geldik ikinci şeyimize. Bilmemiz gereken kısma dünya hareket ediyor mu? Şu mouse'a tıkladığın zaman göreceğiz ki dünya ne yapıyor? Hareket ediyor. Dünyanın kaç türlü hareketi var? Dünyanın iki türlü hareketi var. Birinci hareket bu resimde gördüğümüz gibi dünya ne yapıyor burada? Kendi etrafında ne yapıyor? Dönüyor. Daha sonra bahsedeceğimiz bir de ne yapıyor dünya? Güneşin etrafında dönme hareketi yapıyor. Önce esas aslında konumuz dünyanın güneş çevresinde dönmesi ama konumuzun içerisinde dünyanın kendi etrafında dönmesinin sonuçları da olduğu için ne yapacağız? Bahsedeceğiz. Peki dünya kendi etrafında döndüğü zaman ne oluyor? Yani bunun sonuçları ne oluyor dediğimiz zaman burada resimde de aslında görüyorsunuz. Hemen şöyle izah etmek gerekirse dünya kendi etrafında dönerken güneş gören kısımları mesela şu kısım ne yapıyor? Güneş görüyor. Hemen şuraya yazalım. Bu kısım ne oluyor? Gündüz. Peki güneş görmeyen arkada kalan kısımları ise hangi şey yaşıyor? Geceyi. Yani dünyanın kendi etrafında dönmesi esnasında gündüz ve gece e, ortaya çıkıyor. Peki aslında bu dönme esnasında şu da meydana geliyor. Günlük sıcaklık farkları da meydana geliyor. Örneğin gündüz olan bir yer sıcak,
gece olan bir yerde soğuktur. Bu da aslında dünyada rüzgarların ne olmasını sağlar? Rüzgarların sürekli devam etmesini sağlayan bir durumdur diyeceğiz. Evet, dünya kendi etrafında dönüşünü tam tamına kaç saatte tamamlar arkadaşlar? Tamamladığı saat kaçtır? 24 saatte. Zaten dünyanın kendi etrafında bir tur döndüğü zaman biz ne diyoruz? Takvim yapraklarından bir gün daha ne yaptık kabul ediyoruz? Geçti. Biz biliyoruz ki zaman zaten neye göre belirleniyor? Bizim gün dediğimiz şey veya saat dediğimiz şey, yıl dediğimiz şey aslında dünyanın hareketlerine göre belirlenen bir büyüklük. 24 saate tamamlanıyor. Burada ekstra bir bilgi ilginçtir bazen. Ekstra bir bilgi koyduk. Dünyanın dönme hızı ne kadarmış? 1670 kilometre bölü saattir. Bu bilgi size lazım değil ama bunu nasıl bulduk? Dünyanın çevresi, yani çevresi demeyelim de ekvatorun uzunluğu yaklaşık olarak kaç kilometre? Matematiğe meraklı olanlar 40 bin kilometre. 40 bin kilometreyi dünya kaç saatte dönüyor? 24 saatte döndüğüne göre biz 40 bin kilometreyi 24 saate böldüğümüz zaman 1 saatte 1670 kilometre hız yaptığını görebiliriz. Peki etrafımıza baktığımız zaman biz bu şeyi hissediyor muyuz? Biz bu hızı hissediyor muyuz? Hayır, hissetmiyoruz. Çünkü dünya ile beraber biz de aynı hızda döndüğümüz için birbirimize karşı hız, biz buna lisede bağıl hız diyeceğiz. Birbirimize karşı hızımız ne oluyor? Bir farklılık göstermemiş, yani sıfır gözükmüş oluyor. Böyle de bir durum var. Bundan da ne yapmak istedim? Size bahsetmek istedim. Şimdi dünya kendi etrafında dönmesinin en önemli sonuçlarından birisini söylüyorum. Burası çok önemli. Dünya kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından birisi neleri meydana getirir? Günlük sıcaklık farklılıklarını ortaya çıkar. Nasıl mı? Şöyle ki, biz biliyoruz ki Güneş dünyayı nasıl ısıtıyor? Işık ışınlarıyla. Yani bir şey gibi değil. Belki bileniniz hatırlayacaktır sobaları. Artık pek fazla kullanılmıyor. Evlerde hep böyle doğal gaz var. Soba gibi değil. Eğer siz sobaya yakın durursanız soba ne yapar? Sizi çok ısıtır. Ama sobanın çok uzağında durursanız soba ne yapmaz sizi? O kadar fazla ısıtmaz. Güneşin dünyayı ısıtma yöntemi bu şekilde değil. Güneşin ışık ışınları her birisi enerji taşır ve bu enerjiyi değdiği noktalar, ışığın değdiği noktalar ne yapar? Bu enerjiyi aldığı zaman sıcaklığı artmaya başlar. Peki burada biz neye dikkat edeceğiz? Mesela gün içerisinde düşünelim. Gün içerisinde sabah saatleri güneş nereden doğuyor? Güneş doğudan doğuyor. Doğudan doğduğu zaman, bakın doğudan doğduğu zaman sabah saatlerini düşündüğümüzde sabah saatleri çok şey midir, böyle çok sıcak mıdır? Hayır. Sabah saatleri çok sıcak değildir. Öyle biraz zaman geçince güneşin neyini değiştirdiğini görürüz biz. Güneşle dünyanın açı değiştirdiğini görürüz. Güneşi biraz daha yukarıda görürüz. Halbuki güneş yer değiştirmiyor. Ne yapıyor? Dünya dönüyor, değil mi? Biraz daha ısındığımız saat işte böyle 9-10 gibi baktığımız zaman biraz daha ısındığını görürüz. Saat 11 atıyorum 11 gibi baktığımız zaman biraz daha ısındığımızı fark ederiz. Ve saat öğlen vakti özellikle kaç gibi olduğunda 12-1 civarında, özellikle 12 gibi olduğunda biz güneşin tam olarak nerede görürüz? Tepemizde görürüz. Bunun sebebi nedir? Güneş yer değiştirmiyor. Dünya ne yapıyor? Kendi etrafında dönerken güneş ışınlarının yeryüzüne, bizim bulunduğumuz yere düşme açısı değişiyor. Ve bu yüzden sabah saatleri ile öğlen saatleri devamında güneşin aldığımız ışınlar yine değişiyor. Bakın saat 1-2 gibi biraz daha hava soğuyor. Devamında biraz daha soğuyor.
Ve e, açı, dikkat ediyor musunuz? Açı gittikçe küçülüyor, eğik açılarla geliyor. Eğik açılarla geldiği zaman dünyamız o kadar da sıcak olmuyor. O zaman biz buradan çok önemli bir sonuç çıkartacağız. Demek ki dünyamızın sıcak veya soğuk olması güneş ışınlarını bizim hangi açıyla aldığımıza bağlı. Eğer sabah ve akşam saatlerinde olduğu gibi biz küçük ve eğik açılarla alıyorsa yeryüzü bu açıları, ışınları, o zaman dünyamız soğuk. Ama öğlen vakti gibi, öğlene yakın vakitlerde olduğu gibi dik ve dike yakın açılarla eğer alıyorsa dünyamız sıcak. O zaman biz diyeceğiz ki demek ki dünyamızın ısınması tamamen güneşin yeryüzüne düştüğü açıya bağlı diyeceğiz. Gün içerisinde dünyanın kendi etrafında dönmesi açıyı bu şekilde değiştirerek neye sebebiyet verir? Günlük sıcaklık farklarına sebebiyet verir diyeceğiz. Evet, dünyanın kendi etrafında dönmesi ve günlük sıcaklık farklılıklarını anlamamız önemli. Çünkü mevsimler de aslında benzer bir şekilde meydana geliyor. Mevsimlerde ise yine güneş ışınlarının bulunduğumuz yere düşme açısı ne yapıyor? Zamanla değişiyor. Peki zamanla derken hangi hareketin sonucunda değişiyor? Hemen animasyonu bir oynatalım bakalım. Evet, ortada gördüğümüz güneş, tahmin edeceğiniz gibi dünya burada. Bakın dünya ne yapıyor? Güneşin etrafında dönüyor. Bileceğimiz şeylerden birisi şu. Dünya hangi tarafa doğru dönüyor? Bunu bilelim. Dünya farkındaysanız saat yönünün nesinde dönüyor? Saat yönünün tersinde bir dönüş yapıyor. İkinci ayrıntı şu. Dünya dönerken bir yörünge çiziyor. Yörüngeye baktığımız zaman yumurta gibi diyenler oluyor. Bu yörüngeye nasıl bir şekilde elips. Biz buna elips demiyoruz da ne diyoruz? Daha havalı bir kelime kullanıyoruz. Dünya güneş etrafında dönerken eliptik bir yörüngeye sahiptir. Eliptik bir yörüngeye sahip demek hani böyle dairesel bir yörünge yok. Daire olduğu zaman şöyle bir sonuç çıkardı. Dünya, bakın dairenin biz biliyoruz ki merkezinden kenarına olan bütün uzaklıklar nedir? Birbirine eşittir. Ama burada mesela elips olunca bazen dünya yakın, bazen ise gördüğümüz gibi daha uzak. Hemen şunu söylemekte fayda var. E, Dünya güneşin etrafında dönüyor. Dünyanın güneşe yakın veya uzak olmasının kesinlikle ama kesinlikle mevsimleri herhangi bir etkisi yok. Şöyle ki dünya güneşe en yakın olduğu zaman yaklaşık herhalde 3 Ocak tarihi. 3 Ocak tarihinde mesela örneğin biz Türkiye'de kış mevsimini yaşıyoruz. Bu mutlaka bilinmesi gereken bir şey. Dünyanın güneşe yakın veya uzak olmasının mevsimlere hiçbir etkisi yok. Peki hocam mevsimler nasıl oluşuyor? Aslında daha demin dediğim gibi güneş ışınlarının düşme açısı ne yapıyor? Dünya güneşin etrafını dönerken bakın şu anda mesela şu işaretlediğim yer mesela ne olsun? Türkiye olsun. Şu anda aldığı açı şu. Ama biraz ilerlettiğim zaman bu sefer aynı bölgenin aldığı açı daha farklı. Yani hani daha demin demiştik günlük harekette devamlı açı değişiyordu. Yıllık harekette de ne yapıyor? Dünya güneşin etrafında dönerken ne yapıyor? Bir bölge güneş ışınlarını aldığı açı sürekli bir şekilde değişiyor. Bu zamanda ortaya ne çıkıyor? Bu sefer günlük sıcaklık farkları değil de mevsimsel sıcaklık farkları ortaya çıkıyor. E, Daha demin örnekler resimde verdiğim gibi
günlük sıcaklık farklarına benzer bir şekilde eğer dünya güneşin çevresinde dönerken açı, güneş ışınlarını aldığı açı dik ve dike yakın açılarla eğer alıyorsa o bölgede yaz mevsimi yaşanıyor. Eğer eğik açılarla alıyorsa yani küçük ve eğik açılarla aldığı zaman biz diyeceğiz ki bu bölge hangi şey yaşıyor, bu bölge hangi mevsim yaşıyor? Kışı yaşıyor. Arada kalan açılarda böyle atıyorum ne büyük ne de çok küçük olan açılarda ise bahar ayları, sonbahar veya ilkbahar ayları, ilkbahar mevsimleri olduğunu ne yapabiliriz? Kafamızda düşünebiliriz. Bu bakımdan bir sıkıntımız yok. Evet, o zaman şunu diyebiliriz. Mevsim oluşumunda ilk önemli olan etken nedir diyeceğiz. Dünyanın ne yapması? Dünyanın güneş etrafında dönmesi. Dönerken ne yapıyor diyeceğiz. Aldığı açı değişiyor. Aldığı açı değiştiği için de sıcaklık ve mevsim ne yapıyor diyeceğiz. Değişiyor. İkinci bir faktör daha var. İkinci ana etken, ikinci etken şu. Şu gördüğümüz şekil dünya şekli olduğunu düşünelim. Dünyanın şekli. Şuraya bir tane ben güneş koyayım. Hemen şöyle bir sarı renkli bir güneş koyayım. Bakın burada dünyamızın bir dönme ekseni var. Şöyle dik bir çubuk gibi konmuş. Tıpkı hani böyle eskiden oyuncaklar vardı, topaç gibi. Dünyanın şöyle bir ekseni, dünya nasıl durmuyor? Yer küremiz şöyle bir ekseni olduğunu düşünün. Kutup noktalarını birleştiren bir ekseni olduğunu düşünün. Dünya dimdik ayakta ne yapmıyor? Durmuyor. Hani bazen sık duyarız aslında, derler ki işte dik dur falan filan derler. İşte dik dur, eğilme veya işte dik duralım, aman eğilmeyelim falan gibi laflar duyar. Ben de bazen espriyle karşılıklı şey derim. Dünyanın kendisi bile dik duramıyor derim. Tabii bu espri, her zaman ne yapmak lazım? Dik durmak lazım. Altını ne yapalım bunun? Çizelim. Şimdi dünya aslında böyle dimdik değil. Dünya nasıl duruyor? Biraz yamuk duruyor. E, Yamuk durmasaydı, böyle dik dursaydı ne olurdu? Önce ondan bahsedelim. Eğer yamuk durmasa, böyle dik dursaydı ne olurdu? Bakın dünyanın kuzey yarım küresi, görünsün diye şöyle maviye alayım çizgileri. Dünyanın kuzey yarım küresine gönderdim ışık ışınlarını. Güney yarım küreye gönderdim ışık ışınlarını. Baktığımız zaman kuzey ve güney yarım küre hemen hemen, bakın paralellik oluştu arasında. Kuzey ve güney yarım küredeki bu bölgeler ne yapardı? Işık ışınlarını aynı açıyla alırdı. O zaman ne olmazdı? Her iki yarım kürede de mevsimler aynı mevsim olurdu. Ama böyle bir şey yok. Bizim bilmemiz gereken önemli noktalardan birisi şu: kuzey ve güney yarım kürelerde mevsimler birbirinin nesidir? Zıttıdır. Örneğin biz kışı yaşıyorsak, güney yarımkürede olan bir ülkenin neyi yaşadığını biz bileceğiz? Yaz mevsimini. Biz eğer ilkbaharı yaşıyorsak, güney yarımkürede olan bir ülke neyi yaşıyor? Onun tam zıttı olan sonbahar mevsimini ne yapıyor arkadaşlar? Yaşıyor diyeceğiz. Evet, dünyanın demiştik ki yörüngesi dik değil, eğik demiştik. Hemen şu eğikliğe bakalım. Bakın burada çizilmiş. Noktalı yerler dik olsaydı şeklindeki bir şey. Eğik. Peki eğiklik açısı ne kadar? Orada aslında görülebiliyor. 23 derece 27 dakikalık bir nesi var dünya ekseninin? Eğikliği var. Yani dünya dimdik ayakta durmuyor. Böyle arkaya yaslanmış gibi 23 derece 27 dakikalık nesi var? Bir eğikliği söz konusu. Evet, hemen şu resme baktığımız zaman dünyanın eksenin eğikliğinin sonuçlarını görmemiz mümkün. Eksen eğikliği neyi sağlıyor? Hemen ona bakalım. Eksen eğikliği olduğu zaman gördüğünüz gibi kuzey yarımküre biraz daha neye yakın gözüküyor? Yakın.
kuzey biraz daha neye yakın duruyor? Ön planda duruyor. Tabii yakınlığın, uzaklığın neyle alakası yok? Yakınlığın aslında neyle alakası yok gençler? Mevsimin oluşmasıyla bir alakası yok. Ama yakın durması, yani bu pozisyonda durması neyi değiştiriyor? Kuzey yarımkürenin güneş ışınlarını alırken ne yapmasını sağlıyor? Daha dike yakın açılarla almasını sağlıyor. Bakın burada görüyor musunuz? Şu ışın tam olarak nasıl gelmiş buraya? Dik. Burada burası mesela ne yapmış? Yine dike yakın. Hep büyük açılarla almış. O zaman dik ve dike yakın açılarla aldığına göre ben diyeceğim ki demek ki kuzey dik ve dike yakın açılarla aldığı için kuzeyde hangi mevsim yaşanıyor? Yaz. Zaten kuzeyde yaz yaşanıyor dedikten sonra hemen aşağıya neyi yazmamız lazım? Güney onun nesi? Tam tersi mevsimi yaşaması lazım. Kışı. Gördüğümüz gibi güneye nasıl geliyor? Açılar güneye nasıl geliyor? Açı eğik açılarla geliyor. Eğik açılarla geldiği için de ne yapmıyor? Güneydeki ülkeler çok fazla ısınamıyor. Yani güneyde mevsimimiz kış olacak. Az sonra çizeceğimiz mevsimler resminde de ne yapacağız? Değerlendirmelerimizi bu yönde yapacağız. Hep beraber bakalım. Öncesinde gözden geçireceğimiz öğrendiklerimize bir bakalım. Mevsim oluşmasının iki önemli sebebi var. İlerleyen zamanlarda anlatacağız. Yardımcı etkenler de var ama yardımcı etkenlerin aslında çok da fazla bir etkisi yok. Niye mevsimler oluşuyor diye size bir soru sorulduğu zaman bunun iki tane önemli sebebi var. Bir, dünyanın güneş çevresinde ne yapması? Dönmesi. Dünya güneş çevresinde dönerken ne yapıyor? Devamlı güneş ışınlarını aldığı açı değişikliğe uğruyor. Şimdi mesela biz yaklaşık hangi Eylül'ün kaçındayız şu anda hemen şey yapacak olursak 15 Eylül'deyiz. 15 Eylül bizim için nedir? Sonbahardır. Biz çok eğik açılarla da almıyoruz sonbahar olduğu için. Çok büyük açılarla da almıyoruz. Ama yaz aylarında mesela Haziran'ın sonu gibi, Temmuz'un başı gibi bizim ülkemiz güneş ışınlarını nasıl alıyordu? Dik ve dike yakın açılarla ne yapıyordu? Alıyordu. Hemen ikinci faktörümüzü söylemiştik. Dünyanın dönme ekseninin ne olması? 23 derece eğik olması, 23 derece 27 dakika eğik olması dünyanın çeşitli bölgelerinde güneş ışınlarının farklı açılarla alınmasını, kuzey ve güney yarımkürede farklı mevsimlerin yaşanmasının sebepleridir diyeceğiz. Evet, bu iki sebep dolayısıyla diyoruz. Bunları söyledik. Peki bir sorumuz var. Dünyanın her yerinde 4 mevsim var mı? Bunu da bilmemiz gerekiyor. Dünyanın gençler her yerinde 4 mevsim yok. Biz şanslı bir ülkeyiz. Şanslı bir ülke olduğumuz için 4 mevsimi ne yapıyoruz? Doyasıya yaşıyoruz. Baharın tadı ayrı, yazın tadı ayrı, kışın tadını ayrı çıkartıyoruz ama bir kutup bölgesini düşündüğünüz zaman her zaman soğuk. Çünkü kutup bölgesi güneş ışınlarını her zaman eğik açılarla alıyor. Yine aynı şekilde böyle çöl ikliminin gözüktüğü hemen bize yakın olan Arabistan gibi ülkeleri gördüğümüz zaman da orada da herhangi bir zamanda kar, kış vesaire görmek pek de mümkün değil. Yani dünyanın her yerinde 4 mevsim yaşanmıyor. Yine ifade etmek gerekirse sadece hani şey değil, ekvator bölgesinde de her zaman nasıl bir iklim vardır? Ilıman bir iklim vardır, sıcak bir iklim vardır. Çünkü güneş ışınları nasıl kutup bölgesinde her zaman eğik açılarla geliyorsa, ekvator bölgesinde de her zaman dike yakın açılarla geliyor. O yüzden orası ılıman, sıcak bir iklime sahiptir. Mesela şöyle dünyayı ayırdıklarında kutupa yakın bölgelere kutup kuşağı deniyor. Burada pek fazla ne yapmıyor? 4 mevsim yaşanmıyor. Yine ekvatora yakın olan bölgelere tropikal kuşak deniyor. Burada da 4 mevsim yaşanmıyor. Peki 4 mevsim yaşayanlar neresi? Orta kuşak. Biz Türkiye olarak neredeyiz? Orta kuşak. Hangi orta kuşakta? Kuzey yarımkürenin orta kuşağında işaretlediğim şurada ne yapıyoruz? Yerimizi almışız.
Aslında uzun uzun anlattık. Mevsim oluşumunda güneş ışınlarının açısını dünyanın günlük hareketinden başlayarak sürekli vurgu yaptık. Dünyanın ısınması, günlük sıcaklık farkı, mevsimsel sıcaklık farklılıklarının temel sebebi demiştik ki güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı. Elinizdeki cep telefonlarının fenerleri de aslında bunu yapabilirsiniz. Bir kalemi aldığınız zaman veya kalem almayın, masanın üzerine veya geceleyin duvara dik bir şekilde tuttuğunuz zaman çok fazla bir alanı ne yapmaz? Çok fazla bir alanı ne yapmaz? Aydınlatmaz. Işık ne yapar? Az bir alana yayılır. Ama biraz eğik açılarla tuttuğunuz zaman duvara biz şunu görürüz. Işık ışınları ne yapar? Geniş bir alana yayılır. Peki dar bir alana dik açıyla geldiği zaman dar bir alana yayılması ne ifade eder? Şimdi bunların bir enerjisi var. Sonuçta sizin cep telefonunuzun da yaydığı bir ışık enerjisi var. Enerji burada ne yapıyor? Dik açıyla geldiği zaman çok geniş bir alana yayılmadığı için buradaki enerji ne yapıyor? Buradaki enerji daha yoğun bir şekilde hissettiriyor. Mesela elimize bir basit bir deney yapmaya çalışsak, şu bölgeye bir tane termometre koysak, hatta birim yüzey diye biz bir kavramımız var. Birim yüzey demek birim alan. Mesela 1 santimetre karelik bir alan alsak, kenarları 1 santimetre olan bir karesel bir alan alsak, yine aynı şekilde şu geniş alandan da 1 santimetre karelik bir alan almış olsak ve termometrelerle bu alandaki sıcaklıkları ölçmüş, karşılaştırmış olsak, burada ışık enerjisi dar bir alana yayıldığı için daha yoğun olacaktır. Daha yoğun olduğu için de bu bölge daha sıcak olacaktır. Yani günlük sıcaklık farklarını konuşurken öğlen vaktinin sıcak olması, mevsimsel sıcaklık farklılıklarından bahsederken dik açıyla geldiği yaz mevsimlerinin kışa göre daha sıcak olmasının sebebi budur. Yani basit bir şekilde aslında şöyle diyebiliriz. Bir sofra var, ışık enerjisinde bir sofra gibi düşünürsek, sofraya 3 kişi oturduğunuzda mı daha çok doyarsınız? Sofraya atıyorum 5 kişi oturduğunuzda mı daha fazla doyarsınız? Ne kadar fazla alana yayılırsa ne yapacak? Işığın enerjisi, sıcaklık etkisi ne yapacaktır? O kadar azalacaktır. Bu çok önemli. Işığın dik gelmesi, ışığın eğik gelmesi. Dik ve dikey yakın açılarla geliyorsa yaz, eğik küçük açılarla geliyorsa kış mevsimi olacak. Ara açılarla geldiği zaman da biz ne diyeceğiz? Sonbahar ve ilkbahar mevsimi diyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bütün dikkatinizi buraya toplamanızı istiyorum. Çünkü burada anlatacaklarım aslında konunun özü diyebilirim. Hemen ne yapalım? Şöyle bir şekil çizmeye başlayalım. Hemen mevsimlerin oluşumunu size anlatacağım. Nasıl oluştuğunu, hangi konumda Kuzey Yarımküre'nin, Güney Yarımküre'nin hangi mevsim yaşadığını anlatmaya çalışacağım. Tabii mavi çizince şey gibi oldu, dünya gibi oldu. Hemen ne yapalım? Değiştirelim. Şuraya bir ne yapalım arkadaşlar? Güneş çizelim. Ne yapıyordu? Dünyamız güneşin çevresinde dönüyordu. Biz 4 mevsim var. Dünyayı ne yapacağız? Güneşin çevresinde dönerken 4 farklı ne yapacağız? Konum alacağız. Sağda, solda, yukarıda ve nerede? Aşağı konumda ne yapacağız? Alacağız. Şimdi burada hemen şöyle ekvator kısımlarında ne yapalım? Ekvator kısımlarında çizmeye çalışalım. Olmadı. Ben şöyle öteki kalemle çizmeye çalışayım. Ekvatoru. Bu mavi renkli olduğu için herhalde olmadı. Bir saniye. Evet. Şöyle yapalım. Şu bizim ekvatorumuz olsun. Tabii bu ekvatoru böyle çizince yanlış oldu. Niye? Ekvatoru böyle çizdiğim zaman dünyanın ne olduğunu ben kabul etmiş sayılırım. Dünyanın dimdik olduğunu. Halbuki dünya böyle değil. Dünya neydi?
23 derece 27 dakika eğikti. O zaman yani arkasına yaslanmış gibi. O zaman ben böyle çizeceğim. Hatta ben öğrencilerime şöyle bir şey diyorum. Soruları iyi çözmek için bu eğikliği 23 derece değil de hatta biraz daha ne yapabilirsiniz? Abartabilirsiniz. Tam olarak kavrayabilmek için. Ben de şöyle abartacağım. Hatta 23 derece değil, böyle sanki 45 derece eğikmiş gibi çizeceğim. Alakası yok tabii ki. Şöyle arkasında yaslanmış olsun. Hemen şöyle ekvatoru da ona göre çizeceğim. Evet. Hepsini de bu şekilde çiziyorum. Ekvatorlarımı çizdim. Eksenleri çizdik. Dönme eksenini çizdik. Bir saniye şuradan bunu ne yapacağız? Buradan evet. Bunun da ekvatorunu şöyle çizdim. Eğikliğini ne yapmaya çalıştım? Ayarlamaya çalıştım. Evet. Hemen ne yapalım? Başlayalım. 4 mevsim, 4 tane konum aldım. Hemen güneş ışınlarını ne yapalım? Buradan dünyaya gönderelim. Bakın buradan dünyaya gönderdiğim zaman ne tarafa dik geliyor? Baktığımız zaman ne kadar nereye dik ve dike yakın açılarla geliyor dediğimiz zaman aslında görebiliyoruz. Dik ve dike yakın açılarla geldiği kısım neresi? Güney yarımküre. En fazla orası alıyor. E, Kuzey ise ne yapıyor? Bakın kuzeyin aldığı açılara bakın. Kuzeyin aldığı açılar küçük açılar, dar açılar. Kuzey ne yapıyor? Küçük açılarla, eğik açılarla alıyor. O zaman benim yorumum ne olacak? Benim yorumum şu olacak. Demek ki Güney Yarımküre'de hemen yazalım. Güney Yarımküre'de yaz. Peki Güney Yarımküre'de yaz varsa, Güney Yarımküre'de yaz varsa, Kuzey Yarımküre'de ne olması gerekiyor? Mevsimler zıt. Şimdi öğrencilerin bilmesi gereken diğer bir şey de mevsimlerin başlangıç tarihleri. Mesela biz burada Kuzey Yarımküre'deyiz ve kışı yaşıyoruz. Kış hangi ayda başlıyor gençler? Aralık ayında. Peki Aralık'ın kaçında başlıyor? Onu bileceğiz. Genelde mevsimler, size bir ipucu verelim. Genelde mevsimler ayların 21'i ile başlıyor. Bir tanesi hariç bizim için konuşacak olursak sonbaharın başlangıcı 21 ile başlamıyor, 23 Eylül'de başlıyor. O zaman ben buraya ne yazacağım? 21 Aralık tarihi. Yani şu pozisyonda dünya hangi tarih, takvimler hangi tarihi gösteriyor? 21 Aralık'ı gösteriyor. Aslında buradan bir şey daha görmüş oluyoruz. Aralık, Ocak ayları mesela bizim için böyle soğuk günleri ifade etse de aslında Güney Yarımküre'deki insanlar için ne yapıyor? Son derece güzel bir yaz günü anlamına geliyor. Burada bir şeye değinmek istiyorum. Burası en önemli kısımlarından birisi. Hani ben demiştim ya, Güney Yarımküre'de yaz mevsimi yaşanıyor. Güneş ışınları dik ve dike yakın açılarla düşüyor demiştim. 21 Aralık tarihinde acaba Güney Yarımküre'nin hepsine dik geliyor mu? Bu mümkün değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her taraftaki açı birbiriyle aynı değil. Her ne kadar dike yakın büyük açılar olsa da her yere ne yapmıyor? Dik gelmiyor. Peki hocam nereye dik geliyor diye sorduğunuzda hemen söyleyelim. Nereye dik geliyor diye sorduğunuz zaman mevsimlerin başlangıç tarihlerinde güneş ışınları 3 farklı noktaya dik gelebilir. Örneğin Güney Yarımküre'ye dik geliyor diyorsam yaz başlangıcında Güney Yarımküre'de benim Oğlak dönencesi dediğim bir ne var? Yer var. Bir kısım var. Peki hocam Oğlak dönencesi nedir dediğimiz zaman biz biliyoruz ki ekvator zaten hayali bir çizgiydi. Ekvatora paralel olarak uzanan hayali çizgiler vardı. Biz bu hayali çizgilere ne diyorduk? Enlem diyorduk. Enlemler. Hatta bir de bunların neleri vardı? Boylamları vardı. Enlemler, boylamlar diyorduk değil mi? Şimdi
Burada dikkat ediyorsanız tabii matematikte uzunluk deyince aklımıza böyle metre, kilometre gibi uzunluk ölçüleri yer alıyor. Haritacılıkta da böyle bir şey var. Uzunluğu ifade ederken açıyla ifade edebiliyoruz. Örneğin dikkat ettiyseniz ekvatora tam tamına 23 derece 27 dakika mesafede olan bir enlem noktası var Güney Yarımküre'de. Ben bu enlem noktasına ne diyorum arkadaşlar? Oğlak dönencesi. Yine ekvatordan aldım elime. Bu sefer Kuzey Yarımküre'de 23 derece 27 dakika kuzeyde olan bir enlem noktası var. Ben buna ne diyorum? Yengeç dönencesi diyorum. Mevsimlerin başlangıçlarında güneş ışınlarının dik geldiği yer Oğlak dönencesi olabilir, Yengeç dönencesi olabilir veya ne olabilir? Ekvator olabilir. Az sonra göreceğiz. Mesela Güney Yarımküre'de yaz var demek, güneş ışınları nereye dik geliyor demektir? Güney Yarımküre'de bulunan Oğlak dönencesinde. Kuzey Yarımküre'de yaz var demek, Kuzey Yarımküre'de nereye dik geliyor demektir? Yengeç dönencesi üzerinde bulunan ülkelere. Mesela biz Kuzey Yarımküre'de yengeç dönencesi üzerinde bulunan ülkelerden birisi değiliz. Daha üstteyiz. Mesela 21 Aralık tarihini konuşmuştuk. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları nereye tam olarak dik geliyor? Oğlak dönencesinin üzerindeki ülkelere. Yani şu çizgiyi çektiğim zaman internetten araştırabilirsiniz. Bu dönencenin üzerinde bulunan ülkeler var. Bu tarihte tam olarak dik geldiği yerler bu ülkeler. Ha, diğerlerine gelmiyor mu? Diğerlerine tam dik açıyla 90 dereceyle gelmiyor. Dikey yakın açılarla ne yapıyor arkadaşlar? Geldiğini söyleyebiliriz. O zaman şeklimizi dolduralım. Demek ki 21 Aralık tarihinde Güneş nereye dik geliyor? Güney Yarımküre'ye dik geliyor. Güney Yarımküre'de hangi dönence vardı? Güneş ışınları Oğlak dönencesine ne yapar diyeceğiz? Dik açıyla ne yapar? Dik gelir. İkinci söyleyeceğimiz şey Güney Yarımküre yazı yaşıyor. Kuzey Yarımküre neyi yaşıyor demiştim? Kışı yaşıyor demiştim. Yine şöyle bir şey var. Sorularda karşımıza gelen ne diyor mesela? Birim yüzeye düşen enerji. Birim yüzeye düşen enerji nerede daha fazla? Birim yüzeye düşen enerji tabii ki yaz olduğundan dolayı nerede daha fazladır arkadaşlar? Güney Yarımküre'de daha fazla olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hatta şöyle yazayım. Birim yüzeye düşen enerji güneyde daha fazla. Peki nerede daha geniş alanlara yayılır? Eğik açıyla geldiği için daha geniş alana yayılır. Nerede yayılır? Kış olan yerde. Daha geniş alana yayıldığı için de sıcaklık nedir? Fazla değildir. Başka bir bilmemiz gereken şeylerden birisi gölge boyu. Yine akşam saatlerinde ışıkları kapatın. Elinize bir kalem alın. Kaleme dik olarak, kalem şöyle masaya yasladığınız zaman kaleme dik olarak tam tepesinden ne gönderin? Bir ışığı açın, görün. Kalemin gölge boyu ne değildir? Kalemin gölge boyu fazla uzun değildir. Ama eğer el ferini şöyle biraz yan yatırırsanız, açıyı eğik gönderdiğiniz zaman ne yapacaktır? Gölgesi büyüyecektir. Veya günlük baktığınız zaman sabahleyin ve akşam saatlerine yakın saatlerde güneş ışınları eğik açıyla geldiği için sizin gölgenizin boyu fazladır. Ama öğlen vaktinde tam öğlen saat 12'de tepemizdeyken güneş bakın muhtemelen gölgeniz nedir? Kendi boyunuzdan bile nedir? Daha azdır. O zaman ben burada ne diyebilirim? Gölge boyu nerede daha uzun? Gölge boyu
güneyde daha kısa diyeyim. Güneyde daha kısa. Sanırım buraya kadar anlaşılmayan bir kısım yok. Şimdi biraz da bizim ülkemizi yorumlayalım. Ülkemizi yorumlayalım. Bizim için ne ifade ediyor? 21 Aralık, kış demiştik. Bakın, 21 Aralık, peki soru, kışın gece gündüz süreleri bizim için önemli. Kışın geceler mi daha uzundur yoksa gündüzler mi daha uzundur? Tabii ki biz biliyoruz ki kışın geceler daha uzun, yazın ise neler daha uzundur? Gündüzler daha uzundur. Hatta biz 21 Aralık tarihi, yani kışı karşıladığımız bu tarih aslında nedir? 21 Aralık kuzey için diyelim, kuzey için en uzun gece, güney için en tam tersi olacak, en uzun gündüz. Yani bizim için en uzun aslında gece demek ne demektir? E, En kısa biz neyi yaşıyoruz aslında? Gündüzü yaşıyoruz diyeceğim. Öğrencilerin belki de en fazla karıştırdığı noktalardan birisi bu noktada. Şimdi ben diyorum ki eğer bir ülke kışı yaşıyorsa, buraya yazayım sonra silerim. Kışı yaşıyorsa şu kesinlikle doğrudur. Kışın hangi gününe denk gelirseniz gelin, gece süresi nedir? Gündüzden her zaman nedir? Daha fazladır. Yani Aralık'ta olsa, Ocak'ta olsa, Şubat'ta olsa her zaman gece süresi nedir? Gündüzden daha uzundur. Ancak mesela şöyle bir soru soruyor. 21 Aralık'tan sonra diyor mesela soruda, e, bizim ülkemiz için mesela konuşacak olursak gece süreleri ne yapar diyor? Geceler kısalır, gündüzler uzar diyor. Bu ifadeyi duyunca öğrenci hemen pat diye ne yapıyor? Diyor ki yanlış. Niye yanlış? Hocam siz demediniz mi? Gece süresi nereden daha uzundur? Gündüzden. Ben bunu dedim. Gece süresi gündüzden, kış vakti her zaman geceler daha uzundur. Ama geceler kısalmaz demiyorum. Çünkü sonuçta gece gündüz süreleri ne yapıyor? Değişiyor. Şöyle ben size örneklendirecek olursam, hemen şöyle bir örneklendirmeye çalışayım. Şöyle silgimizi kullanayım. Örneğin gecenin mavisi olsun. Şöyle bir mavi yapalım. Gece süresi ters oldu. Gece süresi şöyle 15 saat olsun. Kaç saat? 15 saat. 21 Aralık'ta çok uzun ya. 15 saat olsun. Tahminim herhalde öyle bir şeydir. 15 saat olsun. Gündüz süresi de kaç saat olsun? Gündüz süresi de o da böyle kırmızı ne olsun? Şuraya çizdik. Atıyorum 9 saat olsun. Zaten 21 Aralık, yani kışa başladığımız zaman zaten gece en uzun. Zaten bu tarihten sonra ne yapması lazım? Gece daha uzayacak bir yeri yok. Geceler ne yapacak? Geceler her gün ne yapacak? Her gün biraz ne yapacak? Kısalacak. Gündüzler uzayacak. Geceler kısalacak, gündüzler uzayacak. Geceler kısalacak, gündüzler uzayacak ve bir zaman sonra ne yapacak? Gece ve gündüz ikisi de kaçar saat olacak? İkisi de kaç saat olacak gençler? 12 saat olacak. O da hangi mevsime denk geliyor? Gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu tarih dünyanın bir sonraki konumu. Yani takvim yaprakları hangisini gösterdiği zaman? 21 Aralık'ı gösterdiği zaman. Çünkü kışın ne yapmaya başladı? Geceler azalmaya, gündüzler ne yapmaya başladı? Artmaya başladı. Hocam peki 21 Mart'ta eşit oldu. Hala devam edecek mi geceler azalmaya? Tabii ki azalacak. Gündüz eşitliği yakaladı. Bu sefer en uzun olma zamanı kime geliyor? Gündüze geliyor. Kuzey için konuşacak olursak.
gündüzler artmaya devam edecek, geceler yine kısalmaya devam edecek. O zaman da en uzun gündüz süresini biz ne zaman yakalayacağız? Bir sonraki pozisyonda yaz mevsimini yaşarken, tarihler 21 Haziran'ı gösterirken ne yapacağız? En uzunu yaşayacağız. Yani buradan baktığımız zaman her mevsimin arası kaç ay? Her mevsimin arası kaç ay? 3 ay. 3 ay burası, kıştan bahara 3 ay, bahardan da yaza 3 ay. Kışı biz ne yapıyoruz? En uzun geceyle karşılıyoruz. Geceler ne kadar zaman boyunca kısalmaya devam ediyormuş? 6 ay boyunca. Ta ki gündüzler en uzun oluncaya kadar. Evet, sanırım burada anlaşılmayan bir şey yok. Kışın her zaman gece süresi daha uzun ama demiştik ki kışın ilk gününden itibaren, yani en uzun geceden itibaren ne yapacak? Geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak. 21 Haziran'a kadar ne yapacak? Sürecek. Evet, buraya hemen yazıyorum. Kuzey için yazıyorum. Kuzeyde ne yapar? Kuzeyde geceler kısalır, gündüzler ne yapar diyeceğiz? Gündüzler uzar diyeceğiz. Evet, sanırım bu noktada anlaşılmayan bir kısım yok. Tabii kuzeyde geceler kısalırken güney için konuşacak olursak güneyde de ne yaptığını söyleyebiliriz. Gündüzlerin ne yaptığını, kısaldığını. Çünkü güneyde yaz olduğu zaman yazı onlar nasıl karşılıyorlar? En uzun gündüzle karşılıyorlar. Dolayısıyla onlarda da ne yapacak? Bizde ne gerçekleşiyorsa onlarda ne yapacak? Tam tersi olacak. Aslında mevsim sırası demiştik ki dünya Güneşin çevresinde saat yönünün tersinde dönüyor demiştik. O yüzden mevsimler nasıl takip edecek? Mesela biz burada kışız. Bu verilen konumda kışız. Şuraya baktığımız zaman biz burada kıştan sonra hangi mevsime giriş yapacağız? İlkbahar. Biz ilkbaharken güney hangi mevsimi yaşayacak? Güney ise sonbaharı ne yapacak? Yaşayacak. Bu konuma tekrar geri geleceğim. Ama şu konumun tam tersi pozisyonuna bir bakalım. Yani ne demek istiyorum? Tam karşısına bakalım. Burada yine ben güneş ışınlarını ne yapıyorum? Gönderiyorum. Güneş ışınlarını gönderdiğim zaman şöyle yapalım. Güneş ışınlarını gönderdiğim zaman evet, kuzey yarımküre ne yapıyor? Kuzey yarımküre dik ve dike yakın açılarla alıyor. Güney yarımküre ise ne yapıyor? Eğik açılarla ne yapıyor? Güneş ışınlarını alıyor. O zaman kuzey yarımküre dik ve dike yakın açılarla aldığına göre ne yapacağız? Mevsim bizde yaz. Onlar da mevsim hangi mevsim? Kış mevsimi olacak. Yaz mevsimi bizim için hangi ayda başlıyor? Haziran'da. Ben size bir ipucu vermiştim. Mevsim başlangıç tarihleri genelde hangi şeyle başlardı? 21 ile. Yani takvim yaprakları neyi gösteriyor? 21 Haziran'ı gösteriyor. Peki buraya yazacak olursak hemen dolduralım. Nereye dik geliyor demiştik? Kuzeye. Peki 21 Haziran'da kuzeyin her yerine mi dik geliyor? Hayır. Her yerine ne yapmaz? Dik gelmez. Kuzeyde hangi şey vardı? Özel enlem vardı. Yengeç dönencesi vardı. Nereye dik geliyor? Yengeç dönencesine ne yapıyor? Dik gelir. Kuzeyde yaz mevsimi, güneyde ne mevsimi? Kış mevsimi. Tabii mevsim yaz demek, yazın neler daha uzun demek, yazın gündüz neden daha uzundur? Geceden daha uzundur. Biz yaza merhaba dediğimiz aslında 21 Haziran nedir? En uzun gündüzdür. Biz en uzun gündüzde merhaba dediğimiz için yaza 21 Haziran'dan itibaren ne yapacaktır? Gündüzler, bizim için konuşuyorum, yazı yaşayan Kuzey Yarımküre, gündüzler ne yapar? Kısalır, geceler ne yapacak? Geceler uzayacak. Devam ediyorum.
birim yüzeye düşen enerji demiştik. Birim yüzeye düşen enerji. Tabii ki bizde yaz olduğuna göre birim yüzeye düşen enerji nerede daha fazla? Kuzeyde daha fazla diyeceğiz. Başka ne diyeceğiz? Gölge boyunu konuşacağız. Gölge boyu, biz yazı yaşıyoruz. Yazı yaşamak demek güneş ışınlarını daha dik açılarla alıyoruz demek. Daha dik açılarla ışığı gönderdiğimiz zaman ne oluyordu mesela kaleme? Hatırlayalım. Gölge boyu daha küçük olur. O zaman bizim için ne yazabiliriz? Gölge boyu az. Şey için ne diyebiliriz? Güney yarımküre için ne diyebiliriz? Gölge boyu fazla diyebiliriz. Tabii bu arada bir şey söylemek lazım. 21 Aralık'ta bizim için en uzun gece, güney için en uzun gündüz. 21 Haziran'da bunun tam tersi, kuzey için en uzun gündüz, güney için en uzun gece. Biz en uzun gece ve gündüzlerin yaşandığı, yani kuzeyde ve güneyde yaz ve kış mevsimlerinin yaşandığı bu tarihlere biz ne diyoruz? Gün dönümleri tarihleri diyoruz. Gün dönümleri hangisidir? 21 Aralık ve 21 Haziran tarihleridir. Peki devam edelim. Demiştik ki mevsimler hangi sırayı takip edecek demiştik. Saat yönünün tersini. İlk başta başladığımızdan itibaren biz burada kıştık. Kıştan sonra çıkıp hangi mevsime geleceğiz biz? Bu konuma geleceğiz. İlkbahara geleceğiz. Biz ilkbaharız, onlar sonbahar. Peki güneş ışınları nereye dik gelecek? Güneye dik gelmeyecek. Güneydeki oğlağa dik gelmeyecek. Kuzeydeki kime dik gelmeyecek? Yengeçe dik gelmeyecek. Onların tam ortasında ne vardı? Ekvator. Zaten bahar demek ne demek aslında? Bahar kışla yazın ortası. Yani ne yengeçe dik gelecek, ne oğlağa dik gelecek, nereye dik gelecek arkadaşlar? Ekvator bölgesinde ne yapacak? Dik gelecek. O zaman hemen buraya yazalım. Güneş ışınları şu pozisyonda nereye dik gelir? Ekvatora ne yapacak? Ekvatora dik gelir. Ekvatora dik gelir. Kuzeyde ilkbahar, güneyde ne yapacak bu pozisyonda? Sonbahar. Tabii hangi tarih? Bizim biliyoruz ki ilkbaharı biz kutluyoruz. Aynı zamanda Nevruz olarak kutluyoruz. İlkbaharı yaşadığımız tarih hangisi? 21 Mart tarihi. Burası çok önemli. Baharın başladığı tarihler ister ilkbahar olsun, ister sonbahar olsun. Güneş ışınları ekvatora dik gelir ve burası çok önemli. Dünyanın her yerinde gece, gündüz birbirine eşit ve tam kaç saat? 12 saat. Bu yüzden gece ve gündüzün eşit olduğu bahar başlangıçlarına biz ne tarihleri diyoruz? Ekinoks tarihleri diyoruz. Tabii bir hata burada 21 Mart tarihi nedir? Ekinoks tarihlerinden birisidir. Hemen döndük onun tam tersi pozisyona, aşağıya. Aşağı pozisyonda mevsim demiştik ki saat yönünün tersi ilerliyor. Şöyle ilerletirsek biz burada yazdan çıktık. Yazdan çıkınca biz hangi mevsime giriş yapıyoruz arkadaşlar? Sonbahara. Biz burada sonbaharız. Güney ise tam tersi bunun nedir? İlkbahar olacak. Peki baharda güneş ışınları nereye dik geliyordu? Hemen bu pozisyonda ne yapacak yine? Ekvatora ne yapacak arkadaşlar? Dik gelecek. Ekvatora dik geldiği için yine gece gündüz birbirine eşit olacak. Ve bu tarihte yine nedir? Ekinoks tarihi. Peki bizim sonbahara girdiğimiz gece ve gündüzün dünyanın her yerinde eşit olduğu bu tarih hangisidir? Sonbaharın başlangıcı 23 Eylül.
Ben bu konuyu anlatırken öğrencilere genelde şöyle soruyorum. Okullar genelde 23 Eylül'den önce başladığı için öğrencilere hangi mevsimde olduğumuzu soruyorum. Şu anda mesela bugün ayın 15'i. 15 Eylül diyorum çocuklara. Bugün hangi mevsimdeyiz dediğimiz zaman öğrencilerin aslında çoğu bu konuyu görmediği zaman diyor ki hocam biz sonbahardayız. Halbuki sonbahar ne zaman başlıyor? Sonbahar 23 Eylül'den sonra başlıyor. E, 23 Eylül'e kadar aslında biz neredeyiz? Yaz mevsimindeyiz. Peki bu sonbahar algısı nerede oluşuyor? Muhtemelen ilkokulda sınıf öğretmenlerimiz hepsi yapıyordu mevsim şeritleri. Orada Eylül, Ekim, Kasım ayları neyin içerisinde gösteriliyordu? Sonbahar mevsimi. Halbuki baktığımız zaman Eylül 30 gün ve 30 günün 23 günü aslında yaz. Eylül herkesin içerisinde bir hüzün, herkesin içerisinde bir sonbahar, e, bir yaprak dökümü şey olsa da aslında özünde yaz olduğunu ne yapalım buradan söyleyelim ilgililere. Evet arkadaşlar, konunun sonuna geldik. Son eklenecekler kısmımız var. Bazı şeyleri de bilmemiz gerekiyor. E, Ekvatorda yılın, burası son derece önemli. Yılın her zamanı gece ve gündüz birbirine eşit. Yani ekvatorda gece ve gündüz süreleri her zaman kaç saattir? 12 saattir. Yine ekvatora her zaman dikey yakın açılarla gelir. Kutuplara ise her zaman eğik açılarla ne yapar? Gelir. O yüzden ekvator her zaman sıcak ve ılıman bir iklime sahip. Kutup bölgeleri ise her zaman soğuk bir iklime sahip. Şu kısma da baktığımız zaman mevsimlerin oluşumuna etki eden yardımcı etkenler. Tabii mevsimlerin oluşmasına etki eden iki ana faktör var. Esas önemli olan bizim bilmemiz gereken kısımlar bunlar. Dünyanın güneşin etrafında dönmesi ve dünyanın ne olması? 23 derece 27 dakika dönme ekseninin olması, eğik olması en önemli şeyleri. Peki başka etken var mı? Yardımcı etkenler var. Bunların etkisi o kadar fazla olmasa da kutupların beyaz renkli olması, güneş ışınlarını, zaten güneş ışınları eğik geliyor. Bir de beyaz renkli bir buz tabakasıyla kaplı olduğu için gelen ışınları da yansıttığından dolayı daha da fazla soğuk olmasına ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Yine benzer bir şekilde çöllerin rengi ise biraz koyu renkli olduğundan dolayı güneş ışınları zaten çöl bölgeleri zaten sıcak bir e, şey var, mevsim yaşanmakta. Bunun böyle koyu renkli olması mevsimin daha da sıcak olmasına sebebiyet veriyor. Yine ekleyeceklerimizden birisi var. Öğrenciler bazen sorabiliyor. Öğrencileri geçtim. Sorularda da bazen soruyor. Öğretmenim hiç gölge boyu sıfır olur mu? Biz bir defa neyi bileceğiz? Gölge ne zaman kısa olur? Gölge ne zaman kısa olur? Gölge yazın kısa olur. Peki yazın sıfır gölgemiz olur mu? Olabilir. Örneğin bizim kuzey yarımkürede gölgemizin sıfır olmasını istiyorsak ne yapmamız lazım? 21 Haziran tarihi. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları ne yapıyor? Kuzey yarımküreye dik geliyor. Ama her yere mi dik geliyor? Hayır. 21 Haziran'da ben nereye gideceğim gölgemin çok kısa olmasını istiyorsam tam 90 dereceyle dik düştüğü yere. Yani yengeç nesine yengeç dönencesindeki bir ülkeye gideceğim. Ve saat kaçı beklemem lazım? Saat tam eğer 12'yi beklersem benim gölgem ne yapmaz? Oluşmaz. Eğer güneyde gölgemin sıfır olmasını istiyorsam, güneyde yaz mevsimi ne zaman yaşanıyordu? Hemen hatırlayalım. Bizdekinin tam tersi 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre'ye gidersem ve saat kaçı beklersem Güney Yarımküre'de hangi dönence üstündeki ülkeye gitmem lazım? Oğlak dönencesindeki bir ülkeye gitmem lazım ve öğlen saat 12'yi beklersem yine benim gölgem oluşmaz. Ekvator bölgesi için konuşacak olursak hangi tarihlerde ekvatora dik geliyordu? 21 Mart ve 23 Eylül bahar başlangıçlarında ekinoks tarihlerinde ekvatora gidersem
Öğlen saat 12'yi beklersem ne yapmaz? Gölgem oluşmaz. Evet arkadaşlar, mevsimler konusunda e, fazlaca anlattık. Umarım anlamışsınızdır. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hepiniz bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.